Hiç kalabalıkların içinde bile kendini yalnız hissettin mi? Peki ya içini kemiren o boşluk hissi? Rollo May'e göre bu, sadece bireysel bir sıkıntı değil, çağımızın hastalığı. Yalnızlık, boşluk ve kaygı Amerikalı varoluşçu psikolog Rollo May'in hastalarında defalarca gözlemlediği temel yakınmaları, 1953'te yayımlandığı Man's Search for Himself adlı eserinde bu sorunları irdeler. Bu konular modern çağımızda belki de daha önce hiç olmadığı kadar önemlidir. Toplum bize ne olduğumuzu ve ne olmamız gerektiğini gösterecek net bir tablo sunamayan kendimizi aramaya mecbur kalırız. Bu da kaygı çağında yaşamanın az sayıdaki nimetlerinden bir. Risk almak kaygı yaratır. Ama risk almamak da insanın kendini yitirmesidir. En yüce anlamda risk almak, tam da insanın kendisinin bilincine varmasıdır. Peki bu boşluk hissi neden bazı insanlarda daha derin yaşanıyor? Bir sonraki bölümde bunun cevabını arayacağız. Rollo May, birçok insanın hayatında derin bir boşluk duygusu yaşadığını söyler. İnsan, kendi isteklerini net biçimde deneyimleyemez. Bir güçsüzlük hissi içine düşer. Ne yapması gerektiğini bilir aslında. Çalışmak, iş sahibi olmak, aşık olmak, evlenmek, aile kurmak. Ama çok geçmeden şunu fark eder. Bu isteklerin çoğu aslında başkalarının ondan beklediği şeylerdir. Kendi istemini dile getirdiğini sanırken, aslında sadece bir ayna koleksiyonu gibi davranır. T.S. Eliot bu durumu mükemmel özetler. Biz boş adamlarız, biz doldurulmuş adamlarız. Birbirine yaslanır kafamız, samanla doludur yazık. Bu boşluk hissinin, belirsizlik ve çalkantılarla dolu zamanlarla ilişkili olduğunu söyleyenler vardır. Peki, parçalanmış bir dünyada içsel bütünlüğümüzü nasıl sağlayacağız? May'e göre, bunun yanıtı yaşadığımız çağda değil, insanlığın doğasında gizli. Çünkü hiçbir toplum, bireyin kendini gerçekleştirme görevini onun adına üstlenemez. Hiçbir toplumsal düzen, onun önündeki engelleri kaldırmaz. Ve hiçbir sarsıcı dünya durumu, insanın kendiyle ilgili vereceği nihai kararı onun elinden alamaz. Her birey, kendi benlik bilincine ulaşmak zorundadır. Yalnızlık hep negatif bir şey gibi anlatılır. Ama Rollo May bu konuda çok radikal bir şey söylüyor. Hemen birazdan anlatacağım. Bu süreç, insanın yaşadığı çağın ötesinde bir düzlemde gerçekleşir. İnsan sıkça içinde bulunduğu zamanı suçlar. Oysa, belki de içsel dengesizliklerini sorgulanması gerekir. Ruhsal sağlıklı bir birey olmak için, insan sürekli olarak anlamlı bir hedef uğruna çabalamalıdır. İlginçtir ki, çoğu zaman boş ve içi boş hisseden insanlar daha duyarlı ve yetenekli olabilirler. Öte yandan, iyi uyum sağlamış kişiler, derindeki çatışmalarını saklamayı başarıp dış dünyadaki hedeflere odaklanabilirler. Bu hedefler, onlara bir tatmin duygusu verebilir. Ancak insan dışarıda ilerlemeye devam ettikçe, bir noktada aniden bir duvara çarpar. İşte bu an, yaşamın en önemli görevlerinin başladığı yerdir. Kişinin kendi benliğini araması. Boş bir yaşamın en net görüntüsü, yıllarca tekdüze ve mekanik bir yaşam süren modern insandır. Bu kişi, sanki hayatını yaşamaz, sadece hayat tarafından sürüklenir. Vakit nasıl geçtiğini fark etmediğinde, iyi vakit geçirdiğini varsayar. Ancak, iyi vakit geçirdiğini sanmak çoğunlukla can sıkıntısından kaçmaktır. Sanki amaç, mümkün olduğunca az canlı olmaktır. Hayat, sanki yokluğun kutsanmış hali gibi, bozan bir ara dönemdir. İnsan sıkıldığında, çoğu zaman uykuya dalar ve bilinci siler, yani neredeyse yok olur. Bu boşluk içinde yaşayan insanın yolu, çoğunlukla kolay ve düz ilerler. Ancak bir gün, o kişi, neden? Sorusuyla karşılaşır. Uzun süre boyunca boşluk içinde yaşamak mümkün değildir. Bir insan, bir şeye doğru büyümezse sadece. Durgunlaşmak kırılmış duyguları hastalıklı bir hal ve umutsuzluk yaratır sonunda yıkıcı davranışlara dönüşebilir. Wungçu bakışa göre, bu durum gölge arketipi yani insanın bilinç dışı karanlık yönünü besler gölge yeterince büyüyünce, sanki özerk bir varlık gibi hayatı ele geçirir. Bu boşluk deneyimi insanın kendi hayatına veya yaşadığı dünyaya dair etkili bir şey. Yapamayacağını hissetmesin doğar böyle bir durumda kişi çok geçmeden istemekten ve hissetmekten vazgeçer. Ben bu noktada çok düşündüm çünkü May'in bahsettiği kaygı tanımı, modern insanın resmen röntgeni gibi. Birazdan sana o tanımı vereceğim.
Bu bir kendini savunma mekanizmasıdır. Sürekli yenemeyeceği tehlikelerle yüzleşen insanın nihai savunması tehlikeyi hissetmemek olur. Boşluk yalnızlıkla iç içedir der ki pek çok insan kendini yalnız bulmaktan korkar. Bu yüzden de kendini asla bulamaz kişi, örneğin bir ilişkiyi bitirdiğinde kendini boşalmış hisseder, karşıdakinin yokluğu içte büyük bir boşluk yaratır bu. Da yabancılaşmaya yol açar, kişi ne istediğini veya ne hissettiğini içsel bir inançla bilemeyince geleneksel olarak öğretilen arzular ve hedefler ona artık güvenlik veya yön duygusu vermez. Yalnızlık hissi sosyal kabul edilme arzusunun yoğun vurgusunda doğar. Her zaman sosyal başarıyı kanıtlamak zorundayız. İnsanlar sevilmek için çabalar, bir kişi çok fazla yalnız kalıyorsa onda bir tuhaflık olduğunu düşünürler, çünkü yalnız olmayı seçebileceği akıllarına bile getirmezler. Sessizlik, yalnızlık ve korku doludur. Yalnızlığın hayaleti denizden esen sis gibi etrafta dolaşır. Ölüm, nihai ayrılığın ve diğer insanlardan mutlak kopuşunu onun tek bir nedenden kaynaklandığı sonucuna vardım o da kimsenin sakin bir odada tek başına oturamamasıdır. İnsan başka insanlarla ilişkiler kurmaya muhtaçtır, onlar olmadan kendini yitirecek, korkar, çünkü benlik algısı diğerlerinin beklentilerini yansıtan aynalardan oluşur. Derin duygusal deneyimler yerine yüzeysel konuşmaları koyarız, böylece daha boş ve daha yalnız oluruz. İnsanlar uzun süre kimseyle konuşmadan veya herhangi bir aygıtla gürültü üretmeden tek başına kalmayı düşünürlerse, çoğunlukla ne yapacağını bilemez, kendini kaybedeceğini, sınırlarını yitirecek, yön duygusundan mahrum kalacağını hisseder, yani başkalarına bağımlılığı kaybederse kendi varoluş hissini de kaybedeceğini korkar. Bunun aşırı hali psikoz korkusudur. Yalnızlık yok edicidir. Ama inziva yapıcıdır. Geçici inzivala sosyal hayatı dengeleyin, insan kendini aramaya yönelir. Ne var ki birçok kişi bunu geliştirmeyi ihmal etmiştir. Toplumsal kabul ve sevilmek yalnızlık korkusunu uzak tutar. Kişi sıcak bir yakınlıkla sarılır, kalabalığın içinde erir aşırı. Psikanalitik bir sembolle söylersek rahme dönmüş gibi olur, bir gruba ait olup katkılarıyla değer görmek genetik olarak kodlanmış bir dürtüdür. O an için kişi yalnızlığını unutmuş olur. Fakat bunun bedeli kendi bireyselliğin vazgeçmektir. Uzun vadede yalnızlığın üstesinden yapıcı biçimde gelmek için gerekli olan içsel benlik gelişimini feda eder. Bu yüzden insan kalabalık içinde bile tamamen yalnız hissedebilir. Çünkü kendine yabancılaşmıştır. Böylece kısa süreli rahatı seçer ve uzun süreli rahatsızlığı besler. Ziyafet oruçtan önce gelir, doldurulmuş adamlar ne kadar birbirlerine yaslanırlar. İsa yasansa da yalnızlaşmak mahkumdurlar. Boşluk ve yalnızlık aynı kaygı deneyiminin iki farklı yönüdür. Bir ulus ekonomik sefalet yaşarken, psikolojik ve manevi bakımdan da boşsa totalitarizm gelip bu boşluğu doldurur. İnsanlar katlanamadığı yoğun kaygıdan kurtulmak için özgürlüklerini satarlar. Bize iki tür kaygıdan söz eder: normal kaygı ve nevrotik kaygı. Normal kaygıyı açıklamak için şu örneği verir. Otoyolda yürürken hızla gelen bir araba görürseniz kalbiniz hızlanır, gözlerinizi arayla sizin güvende olacağınız mesafeye odakların ve hemen karşıya geçersiniz. Korku duyar ama bu korku sizi güvende olmak için harekete geçirir. Fakat tam geçecekken karşı şeritte ters yönden gelen başka arabalar görürseniz birden ortada kalırsınız, kalbiniz daha hızlı çarpar. Bu kez korkunun aksine panik yaşarsınız, görüş alanın bulanıkla abilir, herhangi bir yöne körlemesine koşmak istersiniz ama kendinizi zorlukla tutarsınız. Arabalar geçip gittikten sonra hafif bir baş ve mideye oturmuş bir boşluk hissedebilirsiniz. İşte bu kaygıdır, normal kaygı. İnsanın nereye gittiğini bilmemekten kaynaklanan temel bir şaşkınlık ve bunalmadan tehdit bellidir ve duyularımız keskinleşir, tehlikeyi aşmaya çalışırız. Kaygıda ise tehdit vardır. Ama nasıl önlem alacağımızı bilemeyiz. Bu yüzden ımızda keskinleşmesi önemli, bir değere yönelik tehdide temel bir tepkidir. Bu duygu insanın özüne darbe indirir. Tam şiddetli haliyle yaşanan kaygının İnsanın tadabileceğiniz günümüz uygarlığında, kaygının büyük bir kısmı benliğimiz için çok önemli bulduğumuz bir değerin tehdit altında olmasıyla ilgilidir. Çoğu insanın baskın değeri sevilmek, kabul görmek ve onaylanmak. Bu yüzden dışlanma, yalnız kalma veya sevilmeme tehdidi büyük kaygı kaynağıdır. Her insan yaşam boyunca normal kaygıyı farklı biçimlerde deneyimler. Bu gelişim ve hayatın zorlukları karşısında yaşanır. Ancak normal kaygı tehlikeye oranla uygun olduğunda ortaya çıkar. Nevrotik kaygı ise gerçek tehlikeye oranla orantısızdır. Kişi tehdit hisseder ama sanki bir hayalet tarafından tehdit edilmektedir. Bu halde İnsanlar sık sık bir sersemlik içindeymiş gibi söz eder. Kaygı bilinçli benlik algımızı zayıflatır, bizi şaşkına çevirir, kim ve ne olduğumuza dair net bilgimizi siler, çevremizdeki gerçekliği görme biçimimizi bulanıklaştırır.
Bu belirsizlik kaygının en acı veren tarafıdır. Otoriteryanizm, otoritenin nevrotik şekli, insanların çoğu ona inandığı için değil, kendilerini kişisel olarak güçsüz ve kaygılı hissettikleri için güç kazanır, değerlerin merkezini kaybetme, kolektivist hareketlerin yükselişiyle ele gider. Totalitarizm gibi insanlık dışı eğilimlerle savaşmak gerekir, aynı zamanda da benlik yaşantımızı geri kazanmamız şarttır. Kaygı tıpkı ateş gibi içimizde bir mücadelenin sürdüğünü gösterir. Bu ruhsal ya da manevi bir savaşa işaret eder. Ateş bedensel savunmayla mikrop arasındaki çatışmanın işaretidir. Kaygı da benliğimizin gücüyle tehditler arasındaki mücadelenin işaretidir. Nasıl ki kaygı benlik farkındalığımızı yok ediyorsa, öz farkındalık da kaygıyı yok edebilir. Kendini bilme kaçınılmaz olarak bir hastalık halini andıran süreçlerden geçer. Kaygıdan kaçmanın tek yolu onun içinden geçmek gibi görünür. Yapmamız gereken benlik bilincimizi güçlendirmek, kaos ve kargaşaya rağmen ayakta durmamızı sağlayacak içsel dayanak noktaları bulmaktır. Kendimizi yeniden keşfetmeden önce neyi aradığımızı sormalıyız. Nedir bu peşine düştüğümüz benlik hissi? Anne karnında bebek annesiyle asli biz halindedir. Bebeklikte de psikolojik ol bu bütünlüğü sürdürür. Fakat 1 ile 3 yaş arasında evrimdeki en köklü sıçrama yaşanır. Kişinin kendisinin bilincine varması, egonun belirmesiyle çocuk kendisini ben olarak algılamaya başlar. Özgürlüğünü ebeveynleriyle kurduğu ilişkide fark eder. Ama etrafındaki koca yetişkinler karşısında kendini çok güçsüz hisseder. Anne babanın koruması olmadan yaşamaktan korkar. Çocuk büyüdükçe ego, yani kimlik duygusu, onu başkasının yerine kendini koyabilme işi olsaydım nasıl hissederdim, ne yapardım diye sorabilir. Bu kabiliyet komşumuzu sevebilme, ahlaki duyarlılık, ideallere adanma ve gerekirse onlar uğruna ölme kapasitemizin temelidir. Bu potansiyelleri gerçekleştirmek benlik duygusunu güçlendirir. Ayrıca insan şimdinin dışına çıkabilir, geçmişten öğrenebilir, geleceği tasarlayabilir. Kendi bilincine sahip olmak insanın en üstün niteliklerinin kaynağıdır. Ama bu nitelikler yüksek bir bedele mal olur. O bedel kaygı ve içsel krizlerdeki sezgi ve öz farkındalığın aynı anda doğduğunu anlatır. Bu yaratılış miti belirli bir tarihi olaya işaret etmez, aksine nesiller boyu herkesin içsel deneyimini sembolik olarak yansıtır. Adem ve Havva cennet bahçesinde kaygı ve suçluluk bilmezdi, çıplak olduklarının farkında değillerdi. Bu halde yaşamsal mücadeleleri, ruhsal çatışmaları, Tanrı'yla çelişkileri yoktu ama Havva yılanın kandırmasıyla yasak ağacın meyvesini yiyip Adem'e de verdiğinde anında çıplaklıklar farkına vardılar ve kaygıyla suçluluk hissettiler. Bu hikaye her İnsanın bebeklikten çıkıp kendi farkındalığına ulaşması sırasında yaşananları anlatır. O döneme kadar bebek cennet bahçesinde, yani simgesel rahimde asli bütünlük içinde yaşar ama kaygı ve suçluluk duygusu öz bilgi kazanma serüveninin bedelidir. Bu yukarıya doğru bir düşüştü. İkiz kızların verdiği örnek benlik duygusunun ne kadar önemli olduğunu gösterir. Aileleri onları aynı kıyafetlerle giydirir. Ama ikizlerden biri mutlaka farklı elbise giymek ister, hatta bikini daha eski ve çirkin olsa bile seçer. Böylece o çocuk farklı bir kişi olmak istediğini gösterir. Bu durumu sadece ilgi çekme çabası diye açıklayamayız, çünkü aynı kıyafetle dolaşsa daha çok ilgi görecektir. Bu davranış onun kendine ait bir kimlik talebinden kaynaklanır. Bu ilgi veya prestijden bile önemlidir. Her insanın hedefi bir kimlik duygusuna sahip olmaktır. Her canlı organizmanın hayatta tek ve en temel ihtiyacı kendi potansiyelini gerçekleştirmektir. Ama insanoğlunun durumu zordur, çünkü o bunu öz bilinçle yapmak zorundadır. Çocukluktaki çatışmalar yetişkinlerin kendi geçmişlerinde gelişimlerini engelleyen durumları aşma çabasından çıkar. Hemen her yetişkin az ya da çok ailedeki erken deneyimlerle biçimlenen kimlik yolculuğunu hala sürdürür. Örneğin insanlarla beraber olmaktan gerçek keyif almayan, entelektüel anlamda başarılı olsa da sürekli kaygı ve tekrar eden depresyonlar yaşayan bir gençten bahseder. Bu genç kendini sürekli dışarıdan izler, nasıl performans sergilendiğini düşünür, yani kendisini seyircilerir. Kendi özüne yabancı kalır. Ailesi onu aşırı korumuştur. Okuldaki başarılarıyla övünür, akrabalarını anlatır. Ama ona doğrudan gerçek bir takdir göstermezler. Böylece genç adam kendi değerini hissedemez. Bir bebek doğduğunda bedensel bireyselliğini göbek kordonu kesilince kavuşur. Ama büyürken psikolojik göbek bağı da zamanında kesilmezse anne babanın bahçesindeki bir kazığa bağlanmış küçük bir çocuk gibi kalır, ipi kadar uzaklığa gider. O kadar bu gelişimi tıkar. Büyüme özgürlüğünden vazgeçmek içeride kin ve öfke olarak çürür. Bu insanlar ipinin yettiği mesafede uzlaşarak idare edebilir, ancak gerçekten sorumluluk alacakları, bilinmezi keşfedecekler durumlarda sarsılır. Bu yüzden pek çok insan ömür boyu bilinç dışı çatışmalarını bastırır.
ve kaygıdan kaçar, sembolik olarak rahme dönmek ister kişi esasen çevresinin bir yansıması olmaya devam ederse sorumluluk sahibi özgür benliğe ilerleyemez, topluma uyum sağlamak. Benliği yok eden büyük tuzaktır, seviliyor olmak, sanki kurt bileti gibi algılanır toplumumuzda, cesaretin zıttı korkaklık değil, uyumcu. Gerçekleştirirken duyduğu duygudur, bu herkesin kendi içinde yaşadığı kutsal bölgedir. Kişi öz gerçekleşme yolculuğuna başlarken duygularını, isteklerini ve bilinç dışı yönleriyle ilişkisini yeniden keşfetmeli. Çoğu insan duyguları hakkında sadece yüzeysel fikir sahibidir, gerçekte hissetmez, hissettiğini düşünür. Önemli olan kişi, kendine içtenlikle nasıl hissediyorum diye sormasıdır. Bu deneyim benim gerçekten hisseden canlılığın arttığı bir halidir. Beden bebekken, kimlik duygumuzun ilk çekirdeğidir. Ama çoğumuz, bedenimizi ihmal ederiz, hastalan kadar ona kulak vermeyiz, sanki beden ne zaman beni dinleyeceksin diye haykırır. Hastalıkların bedende kazara meydana gelen kazalardan ibaret olmadığını, kişinin kendini yeniden eğitme yollarından biri olduğunu öne sürer. Duygularımızın farkına varmak ve bedenle sağlıklı bir ilişki kurmak bir sonraki adıma zemin hazırlamış olur. Ne İstediğimizi bilmek, çocuklar isteklerini gayet net ifade eder. Ama biz büyüdükçe buliyi getiririz, ne istediğimizi bilmeyiz, sadece ne İstememiz gerektiğini veya başkalarının bizden ne beklediğini biliriz. Yine de çok dert etmeyelim, çünkü bilinç dışımız bunu zaten bilir. Mesele onu dinlemek ya da göz ardı etmektir. Yüzyıllar boyunca insanlar rüyalarını bir bilgelik, rehberlik ve sezgi kaynağı olarak görmüştür. Rüyalar, benliğin önemli bir parçasıdır. Bilinç dışımız bağımız koparsa 5 atlı bir arabayı farklı yönlere çekiyormuş gibi oluruz. Rüyalara saçmalık diyerek yaklaşmayan çok deneyimli olmasa bile onlardan zaman zaman yararlı İpuçları alabilir. Rüyalar bilinç dışı farkındalığı, çözümleri ve içgörüleri sunar. Kendi bilinç dışı talebimizi değil, onun bize insan yaşamıyla ve kendi özel sorunlarımızla ilgili neler öğretebileceği sormalıyız. Daha fazla kendini bilen kişinin daha fazla canlı olduğunu söyler. Bu artan farkındalık iki tuzaktan korur. İlki pasifizm, yani öz farkındalığı önemsemeyip belirlenmiş güçlerin sizi yönetmesine izin vermek, bu bilinç dışı projeksiyonlara ve nevroza yol açar. Kader isteğini yönlendirir. İstemeyeni sürükler. Bilinç dışını bilinçli hale getirmek, egonun yardımıyla bizim görevimizdir. Diğer tuzak ise aktivizm, kişinin öz farkındalık yerine aşırı faaliyetle meşgul olması. Birçok insan kaygıyı örtbas etmek için sürekli meşgul olur. Bu koşuşturma onlara sahte ve geçici bir canlılık verir, oysa gerçek canlılık bazen eylemsiz kalabilmek, yaratıcı boşluğu göze alabilmeyi gerektirir. Bu modern insan için bir şey yapmaktan daha zor olabilir. Boş durmak, güçlü bir kimlik duygusu ister. Bu hal sırf eylemde olmaktan ziyade bir şey olma kavramına yeni bir saygı getirir. Sağlam bir benlik algısı kendini büyütme ile karıştırılmamalıdır. Aşırı gurur gösterisi genellikle içsel boşluğun belirtisidir. Aynı şekilde kendini yerden yere vurmak da sahte bir kendilik değeri sunar. Değersizlik acısını bastırmayı sağlar, kişiyi sorunlarıyla dürüstçe yüzleşmekten alıkoyar. Sahte bir alçak gönüllülük yaratır. Gerçek alçak gönüllülük ise insanın durumuyla samimiyetle yüzleşmesi. Kişi içten içe şöyle der gibidir: bu kadar kınanıyorsam demek ki çok mühim. Bu yüzden kendini suçlama da çoğu zaman gururun kılıfıdır. Eski Atina'da bir politikacı işçi sınıfının oyunu kazanmak için yırtık pırtık bir ceketle ortalıkta dolaşır. Sokrates ise onun ikiyüzlülüğünü ifşa eder, kibirin ceketindeki deliklerden dışarı fışkırıyor der. Farkındalık özgürlüğü getirir. Özgürlük, insanın kendi gelişiminde söz sahibi olabilme kapasitesidir. Kendimizi biçimlendir bilil yetimiz der kişi. Kendini ne kadar az bilirse o kadar az özgürdür. Yardım istemeye gelenler genelde bir güç beni itiyor diye yakınır. Nedensiz kaygılar hissederler. Okumakta ya da çalışmakta engellenmiş gibi olurlar. Bu özgür olmamaktır. Bilinç dışı kalıplara sıkışmaktan laşmak deşler. Bunu gözler önüne serer. İsa dünyaya döner, büyük engizitör onu hapse attırır. Ona der ki, senin hatan katı yasalardan ziyade insana özgürce kalbinden gelerek iyi ya da kötüyü seçme yükünü vermekti. Bu ağır yük insanların taşıyamayacağı kadar büyüktür. İnsanlar çocuk gibi yönlendirilmek ister. Büyük engizitör de bu kaygıdan kurtarmak için kısıtlamalar koyar. Kierkegaard'ın dediği gibi özgürlük insanı baş döndüren bir uçuruma sürükler. Psikolojik olarak insanda ilerlemeye dair bir cesaret vardır ama aynı zamanda konfora razı olan bir yönde vardır. Güvenlik büyümekten önce gelir. Hastalıklı bağımlılık sadece büyümenin göstergesi değildir. Kaygıdan bir kaçıştır. Bir parazit gibi başka bir canlıya tutunmadan yaşayamama halidir. Özgür olmayan insan er ya da geç öfke ve kin duymaya başlar. Sanki beni yendin ama seni içten içe nefret etmekte özgürüm der. Bu duygu onun elinden alınan temel insan hakkına duyduğu tepkiyi saklar. Totaliter rejimler topluma sürekli nefret edilecek bir hedef sunar. Aksi
Takdirde insanların özgürlükleri elinden alınmıştır, buna duydukları öfke devlete yönelir, çoğu zaman nefretini itiraf etmeyi yasaklayan eğitim almışızdır. Bu yüzden öfke bilinç dışına atılır, günümüzde kin duygusunun bu kadar yaygın ve yıkıcı olması belki de bundandır. Terapi sürecinde kişi öfkesini veya kinini ve bunların kaynağını açığa vuramıyor, iyileşme İhtimali azalır, nefret ve kin bir süre için insanın iç özgürlüğünü korur. Ama eninde sonunda yıkıcı duyguları yapıcı hale dönüştürmek zorundayız. Özgürlük isyankarlık değildir. İsyan sahte bir bağımsızlık hissi sunar, isyankar enerjisini ve yönünü başkalarına saldırmaktan alır, bu yüzden kendi standartlarını geliştirmesi gerekmez, isyan otonomiye giden zorlu sürecin yerine geçer, o süreçte insan kendi temellerini atıp üzerine inşa edebilmelidir. Özgürlük asla sorumluluğun karşıtı değildir, tabii ki hepimiz dünyaya belli bir ailede, ülkede, ekonomik koşullarda, belirli bir cinsiyetle ve tarihin belli bir döneminde fırlatılmış durumdayız, bilinç dışımızda da pek çok belirlenim vardır, yine de bizler birer dinamik projeyi, dünyaya karşı tutumumuz, kendimizi tamamlarız, hem sınırlarımızı hem de sahip olduğumuz özgürlüğü kabullenerek kim olduğumuzun sorumluluğunu alabiliriz, belli bir hedefe yönelerek ilerleriz. Bu tutum kendi kaderimizi gerçekleştirmemiz de önemlidir. Özgürlüğe tutkun kişi gerçeğe karşı vakit kaybetmez, onu kabullenir ve yüceltir. Kaygı çağında sürü zihniyeti ve bireysel izolasyon hüküm sürerken cesaret vazgeçilmezdir. Cesaret özgürlük kazanırken doğan kaygıyla yüzleşme kapasitesidir. Yaşamımızın her adımında bildiğiden bilinmeyene geçeriz. Cesaret varoluşun şoklarına evet diyebilmektir. İnsanlar sosyal dışlanmaya alınmaktan veya reddedilmekten korktuğu için cesaret kararlar özgür ve sorumlulukla inşa eder. İnsan ağır bir hastalıkla gerçekten neyin önemli olduğunu aniden fark eder, ölüm tüm yüzey kaygılarımızı parçalar, bizi kendimizi aramaya iter, amacımızı ve anlamımı sorgulamaya başlarız. Çoğu zaman bu tecrübeyi atlatanlar zenginleşir ve güçlenir, hatta bazıları minnet duyar. Hayatta çoğumuz rüyada gezeriz ta ki açıklanamaz veya yaşamı tehdit eden bir olay, yani ölüm fikrini tetikleyecek bir tecrübe bizi derin uykudan uyandırana dek topraktan doğruldum, öyle bir haykırışla dünyayı selamladım ki bu çığlık ancak ölüp de yeniden dirilen ağzından çıkar. En uç durumda idam mahkumu bile bu gerçeklere nasıl tepki göstereceğini seçmekte özgürdür. Örneğin Sokrates uzlaşmak ve hayatını kurtarmak yerine baldıran zehrini içmeyi seçer. Özgürlüğü uğruna ölmek, basit kendini koruma güdüsünün aksine İnsan doğası ve varoluş hakkında derin anlamlar barındırır. Ölüm henüz ölmemişken bir gün mutlaka öleceğimizi hatırlatır. Öyleyse boş durmak yerine en azından ilgi çekici bir şey seçelim. Elin ne bulursa bütün gücünle yap, çünkü gideceğin mezarda ne iş, ne düşünce, ne bilgi, ne de bilgelik olacaktır. Eski benliğin psikolojik ölümü yaşamda daha yoğun bir farkındalığı ve yeni içgörüleri takip eder. Kişi hayatının sorumluluğunu bambaşka bir şekilde üstlenir, artık hayatı omuzuna yüklenmiş bir yük gibi değil, kendisinin seçtiği bir şey olarak görür. Bu kişi şu an kendi kararıyla var olur, buna ek olarak kişi disiplini buyurulduğu için değil, kendi istediği değerleri gerçekleştirmek uğruna benimser, o değerlere ulaşmak için disiplin gerekir. Bireyin içindeki motivasyonlar göz ardı edilirse, hiçbir değer tartışması gerçek bir fark yaratmaz. Nietzsche, insan büyük değer biçicidir der. İnsan kendi değerlerine özgürce karar verip, onlara sarıldığı ölçüde eylemlerinin sorumluluğunu alır. Kişi inandığı doğrulardan emin olduğunda bu İlkeleri kanıyla ve canıyla onayladığın söylediklerinde gerçek bir güven duyar, kalpten kaynaklanır. Hayatın tüm meseleleri eylemleriyle, iç motivasyonları uyuşan insan kalbi temizdir. Hiç kimse kendini bilmeden Tanrı'yı da bilmemiştir. Ruhuna kaç, en yüce olana giden gizli yere insan kendi varlığını gerçekten onaylayıp seçene dek aslında yaşama başlamaz demek pek de yanlış değildir. İnsan varlığını her an yok edebilecekken yine de bunu yapmamayı seçer, çünkü ölmekte özgür olan kişi yaşamakta da özgürdür.